Bir düşünün, dünya tarihinde yüzlerce savaş yaşandı, imparatorluklar yükseldi, devletler yıkıldı, milyonlarca insan hayatını kaybetti. Ancak bütün bu savaşların ortak bir noktası vardı. Hepsi toprak içindi. Peki ya tarihin son savaşı, ya insanların imanı için verilen bir savaş olursa? İşte bugün anlatacağım senaryo, İslam'da Hazreti İsa'nın yeryüzüne dönüşü ile Deccal'in ortaya çıkışını konu alan tamamen kurgusal ve görselleştirilmiş bir savaş senaryosudur. Bu videoda anlatılanlar geleceğin kesin bir tahmini değil, kurgu niteliğinde bir canlandırmadır. İlk olarak dünya hiç olmadığı kadar kırılgan hale gelmişti. Büyük ekonomik krizler, iklim felaketleri, enerji savaşları, su kaynaklarının tükenmesi, kıtlık, salgınlar, kötü olan ne varsa dünyanın başına gelmiş durumdaydı. Gezegenin birçok yerindeki ülkeler halk üzerindeki kontrolünü kaybetmeye başladı. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bu durumun başını çekiyordu. Birçok ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Uluslararası ticaret dünya çapında durdu. Milyonlarca insan yaşayabileceği güzel bir yer bulmak için göç etmeye başladı. Birleşmiş Milletler ardı ardına acil toplantılar düzenlese de artık hiçbir karar uygulanamıyordu. Tam bu sırada dünya kimliği belirsiz, son derece karizmatik ve tek gözlü olan bir liderin yükselişine tanıklık etti. İlk başlarda kimse onu ciddiye almadı. Fakat birkaç ay içerisinde dünyanın en büyük krizlerini çözmeye başlayan tek kişi haline geldi. Bazı devlet başkanları onun önerilerini uygulamaya başladı. Kısa süre sonra dünya onu insanlığı kurtaracak kişi olarak görmeye başladı. Milyarlarca insan onu televizyonlardan izledi. Konuşmaları milyonlarca kez paylaşıldı. Bu şahıs Deccal'di. Deccal küresel bir birlik kurdu ve dünyanın tüm ülkelerini, askeri güçlerini bu birliğe davet etti. Herkes ona güvendiği için sırayla Avrupa, daha sonra Kuzey Amerika, ardından Güney Amerika, Avustralya, Asya ve Afrika kıtalarının bütün güçleri komple olarak bu lidere bağlandı. Artık ülkelerin güçleri ve nükleer bombalar bile Deccal'in kontrolüne geçti. Tüm ülkeler bu düzene katılsa da insanların bazıları Deccal'e karşı çıktı ve emrine girmedi. Özellikle Orta Doğu'da bazı topluluklar bu yeni liderin gerçek niyetinden şüphe etmekteydi. Onlara göre insanlık tarihinin en büyük fitnesi başlamaktaydı. İnsanlar ikiye ayrılmıştı. Bir tarafta dünyanın felaketlerden kurtulmasını isteyip Deccal'e boyun eğenler, diğer tarafta ise inançlarını korumaya çalışanlar. Aylar geçtikçe küresel lider olan Deccal, gezegenin en büyük ordusunu emrinde bulunduruyordu. On binlerce savaş uçağı, 10 milyonlarca aktif asker, binlerce savaş gemisi ve dünyanın en gelişmiş hava savunma sistemleri hepsini o yönetiyordu. Artık insanlık tarihinde eşi benzeri görülmemiş büyüklükte birleşik bir askeri güç ortaya çıkmıştı. Ancak tam herkes bu düzenin sonsuza kadar süreceğini düşünürken dünyada çok büyük bir olay gerçekleşmeye başladı. Şam kentinin semalarında olağanüstü gelişmeler yaşandığı haberleri yayılıyordu. Milyonlarca insan aynı görüntüleri kaydetmeye çalışıyordu. Sosyal medya çöktü, televizyonlar canlı yayına geçti. Dünya tarihinin en büyük haberine dönüşen bu olay yalnızca Orta Doğu'yu değil, bütün gezegeni etkiledi. İnananlar ve iman edenler bunun beklenen dönüş olduğunu söylüyordu. Ve doğruydu bu. Bu, gökyüzünden mucizevi bir şekilde inen Hazreti İsa'dan başkası değildi. Fakat küresel lider olan Deccal bunu kendi otoritesine karşı yapılmış en büyük tehdit olarak ilan etti. Böylece artık geri dönüşü olmayan süreç başlamıştı. Bir tarafta teknolojinin zirvesine ulaşmış devasa bir küresel ordu, diğer tarafta ise her şeyi yaratan Allah'ın yardımcısı olduğu Hazreti İsa ve imanlarından vazgeçmeyen insanlar vardı. Ve tarihin akışını değiştirecek büyük savaşın yaşanmasına yalnızca günler kalmıştı. Hazreti İsa'nın gelişinden sonra ilk birkaç gün boyunca dünyada büyük bir sessizlik hakim oldu. Ancak bu sessizlik yaklaşan fırtınanın habercisiydi. Deccal emir verdi ve Akdeniz'de savaş gemilerinin sayısı hızla artmaya başladı. Basra körfezinde dev donanmalar demirledi. Kızıldeniz boyunca askeri sevkiyat hiç durmadan devam etmekteydi. Haritada yüzlerce ok aynı noktaya yönelmekteydi. Orta Doğu. Bu bölgenin çevresi dünyanın en büyük askeri yığınağına sahne olmaktaydı. Hazreti İsa ve inananlar Orta Doğu'nun bu kısmını alıp kendi kontrol noktalarını oluşturdular. Bu arada Deccal tarafında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Bazı askerler verilen emirleri uygulamayı reddetti. Bazı komutanlar görevlerinden ayrıldı. Bazı ülkeler ise son anda tarafsız kalacaklarını açıkladılar. Bu ülkeler arasında Türkiye, Azerbaycan, Pakistan ve Amerika Birleşik Devletleri vardı. Bu durum Birleşik
Birleşik Ordu'nun içinde ilk çatlakları oluşturmuştu. Fakat Deccal buna çok sert karşılık verdi. Birlikten ayrılan herkes insanlığın düşmanıdır dedi. Bunun ardından birçok bölgede sıkı yönetim ilan edildi. Seyahat özgürlüğü kaldırıldı. Sınırlar tamamen kapatıldı. Bu sırada Hazreti İsa'nın kontrol ettiği topraklarda bambaşka bir atmosfer hakimdi. İnsanlar korku ile umut arasında beklemekteydi. Deccal'in ordusu bu toprakların her giriş ve çıkışını denetlemekteydi. Ayrıca Deccal'den bir emir gelerek Hazreti İsa'nın bulunduğu bu toprakların her sınırına milyonlarca asker yerleştirilmeye başlandı. Nereye bakılırsa bakılsın her yerde profesyonel dünya askeri vardı. Fakat Deccal tam saldırı emri vermek üzereyken gökyüzünü kaplayan yoğun bir kum fırtınası başladı. Bütün cepheyi görünmez bir duvar gibi kapladı. Güneş neredeyse tamamen kaybolmuştu. Deccal'in ordularını oluşturan milyonlarca asker artık birkaç metre ötesini bile göremiyordu. İleri harekat tamamen durmuştu. Ardından mecburi olarak bu kutsal topraklar üzerinden geçici süreliğine geri çekilmek zorunda kaldılar. Fakat Deccal'in planları artarak devam edecek gibi görünüyordu. Deccal'in radar sistemleri yalnızca devasa bir kum bulutunu gösteriyordu. Başka hiçbir şey göremiyorlardı. Bu sırada Şam ve çevresi Hazreti İsa'nın etrafında toplanan toplulukların kontrolü altında duruyordu. Ülke girişlerinde nöbetler tutuluyor, siviller güvenli bölgelere taşınıyordu. Amaç saldırıya geçmek değil, halkı korumaktı. Şam'ın merkezinde sessiz bir bekleyiş hakimdi. Kimse kum fırtınasının neden çıktığını bilmiyordu. Fakat cepheden gelen haberler aynı şeyi söylüyordu. Deccal'in ordusu ilk kez geri çekiliyordu. Dünyanın dört bir yanında televizyonlar olağanüstü yayına geçti. Canlı haritalarda çarpıcı bir görüntü vardı. Bu mucizevi olayı bütün dünya konuşur oldu. Deccal'in orduları Şam'ın çevresini tamamen kuşatmışken bir anda kilometrelerce geriye çekilmişlerdi. Askeri analistler bunun açıklanamaz bir durum olduğunu söylüyorlardı. Hava durumunda böyle bir olay beklenmiyorken bu olayın yaşanması ilahi bir mucizeydi. Tam bu sırada 4 önemli ülke peş peşe açıklamalar yaptı. Türkiye, Azerbaycan, Pakistan ve Amerika Birleşik Devletleri. Bu 4 ülke ortak bir bildiri yayınladı. Burada şu ifadeler yer alıyordu. İsa peygamberi gönülden destekliyoruz. Fakat bu çatışmada taraf olmayacağız. Ordularımız herhangi bir cepheye katılmayacaktır. Önceliğimiz kendi halkımızın güvenliğidir. Yani ne Deccal'in ordusuna katılıyorlar ne de Şam çevresindekini savunmaya. Yalnızca sınırlarını koruyorlardı. Zaten Hazreti İsa'nın da yardıma ihtiyacı yoktu. Onun tek yardımcısı vardı. O da Allah'tı. Deccal'in karargahında ise büyük bir öfke vardı. Kum fırtınasının dinmesini beklemek istemiyordu. Yeni bir saldırı planı hazırlanmasını emretti. Bu kez amaç doğrudan cepheden saldırmak değildi. Şam'a giden ikmal yolları kesilecekti. Ayrıca buraya giden su kaynakları kontrol altına alınacak ve elektrikleri de kesilecekti. Kısaca Hazreti İsa'nın kontrol ettiği topraklara ne yiyecek, ne içecek ne de elektrik verilebiliyordu. Fakat Hazreti İsa peygamberin Allah'a dua etmesiyle bir anda gökyüzünden kudret helvası yağmaya başladı. Yiyecek sorunu çözüldü. Ardından Hazreti İsa'nın çeşitli yerlere vurmasıyla yer altından sular akmaya başladı. Su sorunu da çözülürken ışık sorunu da ayın yoğun parlaklık vermesiyle çözüldü. Bu olaylardan sonra dünyadaki Deccal'in tarafına geçen ülkeler ve insanlar bir anda bu mucizelerden sonra Hazreti İsa'yı desteklemeye başladılar. Tüm dünya Deccal'e olan desteğini kesti ve Hazreti İsa'nın gelişiyle birlikte fitnenin etkisi çözülmeye başladı. Deccal dünya ordusu tarafından yakalandı ve yok edildi. Savaş böylece Hazreti İsa ve destekçilerinin kazanmasıyla son buldu. Abone olmayı unutmayın.